Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egil Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok iyiyiz. teşekkürler. Ege Hocam bugün lazer epilasyondan bahsedelim. Aynen öyle. Lazer epilasyon nedir? Şimdi lazer epilasyon aslında hepimizin bildiği gibi lazer ışınları kullanılarak istenmeyen tüyleri kalıcı olarak yok etme işlemidir. Yalnız bizim burada kullandığımız ışıklar biraz bizim bildiğimiz ışıklardan biraz daha farklıdır. Çünkü ne yapıyor? Belli bir ışığı dalga boyunda, belli bir renkteki ışınları biz kullanarak ne yapıyoruz? Kıl kökünü tahribat yaratarak o kılın kalıcı olarak yok etmesi onlarla sağlıyoruz. Yalnız şöyle bir şey, lazer epilasyonda kullandığımız ışıklar monokromatik ışıklar. Yani tek düz renktir ve aldığı dalga boyunun gücüne göre, işte şeyine göre, dalga boyun yapısına göre ne yapıyor? Renkleri farklı farklı olarak kullanabilir. Yalnız bizim işte hani bizim bütün lazerle kullandığımız ışıklar hepsi görünür değildir. Bazıları görünmez ışıklar da var. Dolayısıyla biz lazer epilasyonda kullandığımız ışıkları kullanırken ya da daha doğrusu lazer cihazları kullanırken mutlaka bir kişisel koruyucu kullanıp yapmamız gereken ayrıntılı önemli işlerdir diyebilirim. Evet. Ege Hocam çok duyuyoruz aslında. Bazen böyle televizyonlara da çıkıyor ya da biz normal klinik hayatımıza denk geliyoruz. Lazere bağlı bazen yanıklar oluşabiliyor. Evet. Böyle hatta hat böyle bildiğiniz yanıklar var. Normalde bunların oluşmaması gerekiyor ama lazer normalde güvenli olur. bir işlem mi? Şimdi şöyle, aslında dermatolojide kullandığımız bütün lazer oldukça güvenli işlemlerdir. Yani lazer cihazları çok güvenlidir. Ama hani bizim lazer cihazlarında bir sürü lazer sistemimiz var. En az kullandığımız 10-15 tane lazer farklı aletlerimiz var. Yani biz bunu kişinin cilt yapısına göre, kıl yapısına göre uygun ortamda, uygun ekipmanlarla ve aylık bakımlarını düzgün bir şekilde yapıp onu kullanırsak oldukça güvenilir işlemlerdir. Yani herhangi bir yan etkiye Kalibrasyonların yapılması lazım. Yani bütün cihazlar her ay mutlaka bakımdan geçiyor. Özel bir kalibrasyonlara yapılıyor. Özellikle tıbbi cihaz kategorisinde olan cihazlar olduğu için mutlaka aylık bakımları düzenli olarak yapılıp o şekilde hizmet ediyoruz. Yani herkese biz aynı Tabii ki dozda, aynı frekansta vermiyoruz. Yani tabii ki öyle. cilt tonuna göre aynen değişiyor. Öyle. Kişinin cilt kalınlığı, kişinin kıl yapısı, kılın kalınlığı, kılın rengi bile bizim için bunun için çok önemlidir. Dolayısıyla her kişi de ayrı ayrı kişiye biz aslında ne yapıyoruz? Epilasyon dediğimiz hani herkes çok basit bir işlem gibi algılanıyor. Ama bu öyle değildir. Biz her hastamızda ne yapıyoruz? Gelmeden önce bir dermatolog, yani ben hastama bakıyorum. Evet, bu kişinin kıl yapısı şu, kıl yoğunluğu şu evredeki kıllara daha yoğun, şu evredeki kıllara daha diyoruz ve ona göre biz lazer sistemleri bu hastada şu lazeri kullanalım, bu hastada o lazeri kullanalım diye önceden biz mutlaka ton bakıyoruz. farkı da var değil mi? Ton farkı yani da var. kumral olmak, sarışın olmak, tabii beyaz ki öyle. olmak bunlar Ya hepsi şimdi değiştiriyor. şöyle bir şey, lazer sistemlerin çalışma prensibini aşağı yukarı siz biliyorsunuz. Yani oradaki ne yapıyoruz? Lazer verdiğimiz ışınlar melanin pigmenti tarafında emiliyor ve o şekilde o kıl kökü kalıcı olarak yok ediliyor. O zaman biz eğer kişide mesela bazı lazerleri kullanıyoruz ki eğer kişide biz örneğin endiyak lazerini kullanırsak ne olacak? Kişinin kıl yapısı sarı renkte cılızsa o lazer görmeyecektir. Bu yüzden mutlaka biz işlemler öncesinde mutlaka biz cilt analizi yapıyoruz. Ayrıntılı hangi lazer, o hastaya hangi lazer uyacaksa ona göre biz zaten yönlendirebiliyoruz zaten. Dolayısıyla herhangi bir şekilde güvenilir, hani herhangi bir işlem yapmak için mutlaka işlem öncesi bir dermatolog bu kılı bakıp değerlendirmesi lazım. Bazen kişilerde oluyor ki aşırı kıllanması var mesela. Örnek veriyorum, bizim normal şartlarda ne yapıyoruz? Lazer epilasyonlar işte belli bir hormon yoğunluğuna ulaştıktan sonra biz lazer epilasyon işlemlerine başlıyoruz. Ama bugünlerde ne oldu? Ergenliğimiz biraz nispeten erkene kaydı. Biz eskiden 18 yaşından sonra genellikle biz bu işlemlere başlıyorduk ama artık bugünlerde 12 yaş kadar inmiş vaziyette. Bazı böyle patolojik durumlar olabilir. İşte mesela pubertek prekokus. Yani nedir? Erken ergene girdik çocuk. Erkek olabilir, kız olabilir, fark etmiyor. Erken kıllanması olan kişilerde hormon profili de hani bizim için çok hani lazer seanslarını etkileyebileceği için öncesinde biz mutlaka bakıyoruz ve gerekirse kadın doğum konsültasyonu yapıyoruz. Belli bir hormon tahlili bakıyoruz. Ondan sonra biz bu işlemlere başlıyoruz. Yani öyle diyebilirim. Şimdi az önce de bahsettiğiniz hangi kıl tipini, hangi cihazı kullanacağımızdan. Peki lazer epilasyonunda hangi cihazlar kullanılıyor? Şimdi bizim lazer epilasyonda yani bütün dünyada yani ana 3-4 tane cihaz vardır. Aslında yani çok fazla cihaz var ama ana 3-4 tanesi bizim için daha önemli. Bunların başında en fazla gelen şey de Aleksandret lazeri. Diyot tipi lazerler var, endiyak lazeri var, bir de çok fazla kullanmadığımız iğneli epilasyon lazeri ve rubi lazerler. Yani biz gerekli epilasyon amaçlı bu 4 tane lazerden daha çok faydalanırız. Yani bunlara kısaca bahsetmek gerekirse Aleksandret tipi lazer biliyorsunuz. Aleksandret tipi lazer 723 nanometrede çalışan bir lazer sistemi. Şimdi bu kıl ne yapıyor? Melanin pigmenti tarafından emilen bir lazer. Evet. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Eğer bu kişinin kılı daha koyu renkte, açık tenli kişideyse ne yapacak?
Alexander tipi lazerden daha çok fayda görecek. Eğer kişinin cilt tipine kumral renkte, işte kıl rengi çok açık bir de kalın kılsa daha çok diyot tipi lazerlerden fayda görecek. Mesela örnek veriyorum, biz burada hani az önce anlatmıştı ya, kılın derinliği de bizim için önemli. Endiyak lazerler var. Endiyak lazerler hem siyah renkte hem esmer kişilerde hem siyah renkli kıllarda daha çok etki edecek. Çünkü bizim aynı zamanda melanin sadece kılın içinde değil, melanin aynı zamanda deride de var. Eğer biz buradaki bu lazerleri derinin tipine göre, kılın tipine göre uygun olarak ayarlamazsak ne yapacak? Kılı yakacağım derken ne yapacak? Kişinin derisini de aynı zamanda yanık oluşturacağız. Hani az önce siz konuştunuz, işte bazen böyle izler oluşuyor diyorsunuz ya. Oradaki lazer cihazının nanometresini iyi ayarlayamadıysak, kişinin cilt yapısını iyi tanıyamadıysak, kişi mesela işleme girmeden önce ne yapmış? Bronzlaşmış olabilir. Biz bunu tanıyamadıysak ne yapacak? Kılı yakarken aynı zamanda deride yanık da oluşturabiliyoruz. Bu dediğiniz fotoepilasyonlarda daha çok oluyor. Diğerleri daha çok şeylerde oluşabiliyor. Bir de şöyle biliyorsunuz, hani az önce anlattığım gibi bizim lazer sistemler ne yapıyordu? Melanini görüyordu. Evet. O zaman ne yapacağız? Kişi çok bembeyaz tenli olabilir, beyaz kılları olabilir ya da çok ince sarı tüyleri olabilir. O zaman diyot, endiyak ve Alexander tipi lazerler bunları görmüyor. Bu sefer biz tek şansımız ne yapıyor? Epilasyon lazerde iğneli epilasyon veya ruby lazerler olarak biz onu yapabiliyoruz. Şimdi şöyle, hani gene aynı şeyden bahsediyorum. Biz kliniğimizde bütün bu lazerleri kombine kullanmak zorundayız. Çünkü neden? Kişinin ilk önce aldığımızda kişinin kıl yapısı kalındır. Biz bunu Alexander lazerle başladık. Ne yaptı? Zaman içinde ne yaptı? Kıl yoğunluğu azaldı. Kılın rengi açıldı. Kılın çıkış süresi uzadı. Kıl daha inceldi. O zaman ben Alexander tipi lazerde tekrar ısrarla ona devam etmiyorum. Çünkü neden? Lazer cihazı onu görmeyecek. Bu sefer biz kıla yaparken deriye zarar vermemek için bu sefer lazer cihazlarını switch off yapıyoruz. Bu sefer biz Alexander ile başlayıp biz diyoda geçirip zaman içinde iğneli epilasyona döndüğümüz hastalar oluyor. Bir de biliyorsunuz endiyak lazerler aynı zamanda sadece kıl haricinde kılcal damarları da gören lazerdir. Dolayısıyla kişinin kızarıklığa yatkınsa, kızarıklığa yatkın bir ciltse biz orada belki endiyak lazerini tercih edebiliyoruz. Hani biz neden buradaki bu lazerleri mutlaka ayrı anlatıyoruz? Çünkü çoğu yerlerde şöyle oluyor. Kişi geliyor, işte ben sayısız seans lazer yaptırdım ama fayda görmedim. Evet. Çünkü neden? Kılı tanımadığı için uygun olmayan lazerler yapılmış olabilir. Anajenevreyi de yakalayamıyorlar değil mi aslında? Nasıl yani? Seans aralıklarını da önemsemiyorlar. Evet, ona da değineceğim çünkü bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bizim kişimiz çıktıkça geleyim. Bu da bizim için önemli. Çıktıkça kişi gelemiyor. Belli bir seansa ulaştıktan sonra, belli bir azalma sağladıktan sonra çıktıkça gelebilir kişi. Ama ondan önce bizim hedeflediğimiz o hedefe ulaşana kadar bizim söylediğimiz o seans aralıklardan gelmek zorunda. Çünkü biz bunu yapamadığımızda... Sizin dediğiniz gibi uygun lazer olmayınca uygun da lazer, sonuç. uygun kıl tipi, uygun cihazlarla. Çünkü biz bunu yapamadığımızda ne oluyor? Rebound etki dediğimiz bir şey var. Biz mesela örnek veriyorum, kişi ısrarla Alexander lazeri yüzde kullanmaya çalışıyor. Orada reaktif kıllanma yapıyor. Bu yüzden biz lazer cihazını tanımadığımızda ne yapacak? Kıl azaltacağım derken kılı çoğaltabiliriz. Bu da rebound etki diyoruz. Benim de çok savunduğum bir şeydi. Evet. Bu fotoepilasyonu hiçbir zaman ben yüze önermiyorum aslında. Evet, aynen öyle. Dediğiniz gibi kıllanmada, artma da yapıyor. Hatta aktif akne varsa onu da şiddetlendiriyor. Ve özellikle yüzde şöyle bir şey. Bunun nedeni şu. Bizim kullandığımız Alexander tipi lazerler derin üst katmanda, epidermiste biraz daha işlem görüyor. Ama bizim kullandığımız diyot tipi lazerler ne yapıyor? Derin alt katmanda işlem görüyor. Dolayısıyla Alexander tipi lazerler daha hızlı kılı döker, daha çabuk temizlenirsin, daha çabuk kalıcı sonuca ulaşırsın. Ama diyot tipi lazerler daha derin olduğu için epidermisi korumuş oluyorsun. Daha kalıcı da. Dolayısıyla daha kalıcı epilasyon sağlayabiliyorsun ama daha derine ulaştığı için Alexander'e göre daha geç dönemde dökebiliyor. Evet. Yani bütün lazerlerin kendine has bir özellikleri var. Aslında onu da bu yüzden cildi çok tanıyarak kıl anatomisini çok iyi bilmek gerekiyor cihaz tercihinde. Kesinlikle öyle. Evet. Peki kimler için uygundur? Şimdi lazer epilasyon aslında böyle kıldan kurtulmak için isteyen herkes için uygundur diyebiliriz. Yani bugünlerde çok fazla erkek hastalarımız, ciddi anlamda erkek hastalarımız var. Dolayısıyla 18 yaşından sonra çoğu kişi tercih ediyor ama 12 yaş üstü bütün hormonal olarak aktif olmuş, kıllardan kurtulmak isteyen bütün kişilerde her yerde güvenle kullanılabilir. Yani erkekler tüm vücut da yaptırıyorlar yani. Tüm vücut da yapılıyor yani ciddi anlamda. Özellikle kol, bacak, özellikle sırt bölgesi, bazen kulaklarda kıllanma oluşuyor ve en önemli şeyler bazen sakal hattı.
Onu oluşturmak için. Mesela ense işte sırt kılları birleşmiş olan da ense hattını oluşturmak için de biz kullanıyoruz. Yani oldukça hani her yerde kullanılabilen gayet uygun bir işlem. Özellikle de erkek Erkek hastalarınızda işte el üstü, şu el üstü ve sakal. yanak, sakal üstü Aynen öyle. hep diyorum hep bazen ağdaya gidiyorlar ama ağda da ciddi anlamda bir lekelenme yapıyor. oluşuyor, Onu fark yanıklar etmiyorlar ama hep neden şuralarına oluyor. leke Ve oluyor. epidermise hasar verdiği Evet. için lekelenme çok fazla oluyor. Evet. Bıyık Bu durumda bölgesinde yani- ben çok karşılaşıyorum. Yani bize o tarz hastalar da geliyor. Evet. Lazer yaptırmışlar ya da ağda yaptırmışlar. Bu bölgelerinde böyle bir halka şeklinde Kalıcı simsiyah, bir kızaklığa da koyu renkliye neden olur. Çünkü orası zaten hormona duyarlı bir yerde epidermise zarar verdiğinde ve kişi çok bilinçli olmadığında o bölgeyi güzelce koruyamıyor zaten. Yani biz genellikle epilasyon işlemi yaptıktan sonra diyoruz ki cilt kendi normal haline dönene kadar o cildi koruyun diyoruz. Cildi kalın işte SPF'si yüksek olan güneş koruyucular kullanın diyoruz. Eğer siz uygun miktarda o cildi koruyamadığınız zaman ne yapıyor? Yan etki olarak lekelenmeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şimdi lazer herkese uygulanabilir Evet. dedik ama peki kimlere yapılamaz? Şimdi lazer epilasyon sonuçta biz ne yapıyoruz? Yüksek atımlı ışıklarla çalışıyoruz. Işıklar yani daha doğrusu ne yapıyor? Işık gibi fotopsi şeyleri bağlı olarak migren atakları olan kişilerde kullanamıyoruz. Aktif enfeksiyonu olan hastalarda kullanamıyoruz. Aktif kanser tedavisi alan hastalarda kullanamıyorsunuz. Ya da o bölgede yani işlem yapacağınız bölgede aktif enfeksiyonu vardır. HPV'si vardır, HIV pozitif hastalardır. Onlarda kullanamıyoruz. Ya da işte epilepsi atakları geçiren insanlarda biz bunu kullanamıyoruz. Onun haricinde genel olarak hepsinde kullanılabilir. Ha şurada bir şey söylemek lazım. Özellikle kanser tedavisi almış hastalarda kanser tedavisinin üstünden 5 yıl geçtikten sonra biz lazer epilasyon işlemini kullanabiliyoruz. Çünkü neden böyle yapıyoruz? Çok kişi diyor ki lazer bende kanser yapar mı? Lazer aslında kanser yapmıyor. Lazer ne yapıyor? Belli bir dalga boyuna kadar, derin belli bir bölgesine kadar ulaşıyor. Daha derine ulaşmadığı için ne yapıyor? İç organlarda herhangi bir yerde herhangi bir yan etki olmasını beklemiyoruz. Lazer tedavisinde biraz bahsettiniz ama Evet. biraz daha detaylandıralım. Etkili bir lazer ya da etkili bir sonuç almak için en az kaç seans gerekli? Tabii siz biraz bahsettiniz. Şimdi şöyle bir şey, aynen öyle. Deri yapısına bağlı, kıl köklerine bağlı ama yani birçok etken var. aynen bir genelde seans durumlarından bahsedersek. Şimdi şöyle bir şey, biz kalıcı bir epilasyon yapmak için ne yapmamız lazım? O çıkan kılı anagen evredeyken yakalamamız gerekiyor. Yani ne? Aktif büyüme evresindeyken yakalamamız gerekiyor. Aktif büyüme evresinde yakalayamazsak ne yapacak? Evet kılı dökeriz ama kalıcı epilasyon sağlayamayız. Bu yüzden anagen kılı yakalamak için de biz her ay hastamıza diyor ki belli bir yüzdede şu ayın şu saatinde gelin, şu ayın şu kadar gününde gelin. Yani belli bir seans aralıkları veriyoruz. Çünkü biz o evrede bunu yakalamak istiyoruz. Çünkü neden? Bir kişinin anagen evrede olma şansı o kılın o ay için %15'tir. Yani %15'in dışında biz o döngüyü atladığımızda ne yapıyoruz? Biz zaten kalıcı epilasyon sağlayamıyoruz. Dolayısıyla biz aktif bir işlem yapabilmemiz için her ay 15 olduğunu varsayarız aşağı yukarı en az 6-8 seans bu işlem için gerekir. Bu kimin için doğrudur? Hormonal olarak aktif olan herhangi bir ekstra hastalığı olmayan normal sağlıklı kişi için gereklidir. Ama eğer kişinin örnek veriyorum polikistik over sendromu ya da ne bileyim hormon tedavi alıyor ya da başka bir tedavi alıyor. Kılını artıracak ürünler kullanıyor. O zaman ne yapılır? O zaman bu seans aralıkları da ona göre değişecek. Dolayısıyla bizim hormon tedavisi alan kişilerde polikistik over olanlarda %15 değil. %15 olsa bile ne aktif büyüme evresi çok hızlı ve daha uzun oluyor. O zaman biz bunlarda ne daha kısa seans aralıkları ve daha uzun yani daha fazla sayıda, yüksek sayıda seanslar önerebiliriz. Ama kabaca 6-8 seans bizim için genel olarak bir tatmin edici sonuç verebilir diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza Ayağınıza sağlık. Sağ olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Dr. Egil Loso'ydu. Kendisiyle lazer epilasyon hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.